Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Ayşe Akman. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir enerjiyle de geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam? İyi, sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Bizler de iyi, sağ olun. Hocam hemen sormak istiyorum. Işık terapisi nedir? Işık bizde görünür veya görünür olmayan dalga boylarından gelen çeşitli enerji paketlerinden gelen elektromanyetik bir aslında radyasyondur. Bu ışık çok farklı amaçlarla da kullanılabilir. Biz şu anda da bir ışık altındayız. Kapalı ortamlarda da olabilir, gün ışığı olabilir ya da yapay kaynaklı olabilir. Hocam ışık cildimize nasıl etki eder? Işık cildimizde hedef aldığı organa göre hedef alır. Daha doğrusu hedef aldığı yapıya göre etkisini gösterir ve dalga boyuna göre gösterir. Hangi yeri hedef alıyorsa ona uygun dalga boyu ulaştığı yere kadar, yani 1 milimde olabilir, 6 milimetreye kadar da olabilir, kan damarı olabilir, pigment tabakası olabilir, farklı yapılar olabilir. Orada en uygun dalga boyuyla etkisini gösterip ya damarsal bir şeye etkiler, ya pigmente, renkli bir şeye etkiler ya da kolajen sentezini arttırabilir, hücreleri uyarabilir, yara varsa yarayı iyileştirebilir, dokuyu destekleyebilir gibi. Evet. Peki hocam bu ışık terapisinde kırmızı ışığın faydaları nelerdir? Kırmızı ışık aslında bilinen en etkili ışık türüdür. Çünkü kırmızı ışık bizim tedavi anlamında olsun, cilt bakımı anlamında olsun çok önemlidir. Mesela biz kırmızı ışıkla aslında bunun ilk çıkışı NASA'da astronotların yaraları olduğunda yarayı iyileştirmek üzere güncel tıpta kullanılmaya başlanmış ve burada bir yara olursa ışık tedavisiyle o yaranın kapanması hedef alınmış. Saçta mesela saça uygularsak saçlı deride saç büyütüyor. VNT dediğimiz genleri etkiliyor. Derimizde fibroblastları etkiliyor. Kolajen sentezini tetikliyor. Dolayısıyla bizim derimizin yapı taşlarının sentezini uyarıyor. O nedenle biz tedavi anlamında da kullanıyoruz. Bir kızarıklığın giderilmesinde kullanıyoruz. Derimizin kolajen sentezini anlamında, güzelleşmede kullanıyoruz. Pigmentasyonda bile etkileyebiliyor. Derinin renkli durumlarında tek tonajda, tek tonlu bir deri elde etmek istediğimizde kullanıyoruz. Hem tedavi anlamında hem de bakım anlamında kullanabiliyoruz. Peki hocam siz bahsettiniz işte bu ışık kolajen sentezini arttırıyor. Bu kolajen nedir? Bizim yüzümüzde ya da vücudumuzda ne gibi etkiler vardır? Ne işe yarar? Bize biraz açıklayabilir misiniz? Kolajen vücudumuzda çok önemli bir proteindir. Protein yapımızın neredeyse %30'unu oluşturuyor aslında. Dolayısıyla bizim sadece derimiz değil, eklemlerimiz, kasımız, iskeletimiz, Çoğu o yerde var. sistemde içinde çok önemli. O nedenle bağ dokumuzu, destek dokumuzu sağlıyor kendisi ve bir takım amino asitlerin birleşmesiyle oluşuyor. O yüzden hayati bir durum aslında. Yapıştırıcı özelliği var o zaman. Evet. Yani biz sıkılaşma için de bunu Tabii. kullanabiliyoruz. Tabii. Hem dokuyu destekliyor, sağlıklı olmak adına da çok önemli. Evet. Şimdi az önce kırmızı ışığın faydalarından bahsettik. Peki biz bu kırmızı ışığı hangi yollarla vücudumuza alabiliriz? Doğal olarak dersek, doğal olarak biz aslında tam böyle gökyüzünün kırmızı olduğu dönem, ya sabah işte güneş çıkarken ya gün batarken zaten oradan da esinlenebiliriz. Öyle bir kızıllıkta, öyle bir kırmızılıkta biz doğal olarak bu ışığı zaten alabiliyoruz. Ama onun dışında doğal olmayan ışık kaynakları var. Yani bir zamanlar solaryum mesela çok modaydı ama deride oluşturduğu DNA hasarları, kırıkları çok zararlıydı. Bu DNA hasarını oluşturan dalga boylarından temizleyip kırmızı ışığı ön planda tutan yapay kaynaklar da var. Bu da bizim elimizi güçlendiriyor sağlık anlamında. Hocam peki ışık terapisi herkese uygulanır mı? Bununla ilgili bir skalamız var mı? Evet. Işık terapisi aslında herkese farklı endikasyonlarda uygulanabilir. Biraz önce dediğimiz gibi saçı dökülüyorsa oradaki kök hücrelerini uyarmak, saçı uzatmak için olabilir. Ya da kılı kalınlaştırmak için olabilir, kıl sağlığını sağlamak için olabilir. Cildimizde derimizi, kolajen sentezini uyarmak için, sıkı görünmesi için,
Kollajen bizim sağlıklı görünmemiz için, gözeneklerin sıkı durması için, izlerin azalması için, yanı sıra daha güzel, parlak bir görünüm olması için, çatlaklar durumunda mesela çatlakların tedavisini destek için yani çok faydası olan bir durum. Bazen de sadece güzelleşmek demeyelim, doku kaybıyla giden deri hastalıkları var. Veya kollajen dediğimiz o yapıların bir tamir hasarı ya da yıkımıyla giden süreçler var. Bazı ilaçlar bunu tetikliyor. O tür durumlarda da destek içinde kullanılabilir ama tabii nerede uygulanamaz dersek, yani endikasyonu seçeceğiz, uygulanamayacağı ışıkla tetiklenen hastalıklar olabilirse. Ama bu bir kontrollü bir şekilde verilirse onda da aslında bu sistem deriyi yenilediği için kullanılabilir. Çok eskiden lupus eritematosus'da mesela saçlı deride kullanımını ışık kullanalım mı, lazer vesaire bir şeyler yapalım mı deniyordu. Ama artık farklı uyarılarla ışık sistemlerinin bile yerine göre kullanılabildiğini biliyoruz. Önemli olan hedef dalga boyunu verip uygun sürede vermek. Yani çok fazla sürede verirsek etki anlamında derken yan etki geliştirebiliriz. Ya da bir benin üzerine bir farklı bir ışık, yani bu kırmızı ışık değil ama yanlış farklı bir dalga boyu verirsek o benin görünümünü değiştirerek biz onu yanlış, sanki deri kanseri gibi görünmesine neden olabiliriz. Yani burada bizim değerlendirdikten sonra bir protokol oluşturup kişiye özel yaklaşım yapmamız durumunda yan etkisi yoktur diyebiliriz. Ama öbür türlü yanlış gelişigüzel etkisini tam alamayız. Peki hocam, şimdi ışık terapisi alırken dikkat edilmesi gereken durumlar olabiliyor mu? Tabii. Burada dediğimiz gibi, biraz önce de bahsettiğimiz gibi, yani bu durumda kişinin doktora geldiği zaman ya da ışık tedavisini yapılan bir merkeze geldiği zaman ön değerlendirilmesi çok önemli. Çünkü orada ne kadar uygulanacak, kişiye özel, o kişinin ihtiyacına göre ve gerek hastalığı veya destek ihtiyacına göre yapmak lazım. Tabii şunu da biliyoruz, sadece tek başına bunu planlamak da yetmiyor. Hastanın bir yaşam kalitesini arttıran davranışları önemli. Dışarıdan gelen farklı ekspozom dediğimiz zararlı ajanlar, çevre kirliliği, aşırı farklı radyasyonlar, bunların yaptığı hasarları tek bir ışık tedavisiyle mükemmele ulaşmak, zamanı durdurmak o anlamda yetmeyebilir ama ışık tedavisini desteklersek alacağımız sinerjistik etki çok daha fazla olur. Az önce şöyle bir şey dediniz, hani kırmızı ışıktan bahsederken, faydalarından bahsederken akşam batan güneş ışığından bahsettiniz, hani faydasından. Hani ben de şöyle bir şey uyandı. Hep deriz ya, akşam güneşi güzeli. Aslında bu akşam güneşi güzelleştirir de diyebilir miyiz bunu? Hani aslında belki oradan gelme bir şey mi olabilir? Gerçekten etkisi var mı acaba? Böyle hani ciddi anlamda bu kırmızı ışığın cildi güzelleştiren, hani tedavinin dışında. Aslında çok güzel söylediniz. Bu hekimlikte de öyle veya yani bir yaratıcılıkta böyle siz de bunu alıp çıkardınız. Yani böyle bir şey uyandı Gerçekten yani bende. Çok doğru söylüyorsunuz. Burada bir mantığı, bazı söylenen sözlerin sonra bilimsel temelleriyle açıklamak adına çok güzel bir açıklama oldu bu da. Gerçekten güzelleştiriyor. Herhangi bir yaş sınırı var mı hocam? Yaş sınırı yok aslında. Bunlar zararsız olduğu için bazen biz ışık tedavilerini vitiligoda yaparız, gebelerde yaparız, sedefte yaparız. Farklı dalga boyları hiçbir krem sürmeden, hiçbir hap vermeden, bunlar zararı yok. Hatta biz bu dediğim kırmızı ışığın çok daha zararlılarını bu gebelik ve çocuk yaş grubunda uygulayabiliyoruz. Hiçbir başka medikal tedavi olmadığı için. Melanosit sentezini arttıran bir durum mu? Evet, o tür durumlarda da etkili çünkü uyarıyor. Ama bu dediğim şeyde tamamen daha sınırlı ve daha zararsız bir şekilde bir dalga boyu. Ama tabii ki daha farklı şekillerde bile ışık tedavisi çocuklarda, gebelerde bile uygulanabilir. Önemli olan gereken miktarda, gerektiği yerde verebilmek. Peki bu ışık tedavisinin oluşabilecek herhangi bir yan etkisi ya da olası durumları olabiliyor mu? Yani aslında bu ışık tedavisinin yan etkisi dediğim gibi bu sağlıklı bir dalga boyu, yan etki kanser yapan. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim, tırnaklarımızı yaptırıyoruz ya, orada da led ışık sistemleri var.
Ama orada maalesef ultraviyole A da var, istenmeyen dalga boyları var ve ondan dolayı aslında onu uygularken güneş kremi veya bir takım eldivenler giyilmesi gerekiyor ki o zararlı ışının alınmaması için. Ama bizim bahsettiğimiz ışık tedavisinde böyle bir şey söz konusu değil. Ancak biraz fazla verirsek gereksiz vermiş oluruz. Veya biz bazen zararlı dalga boylarını bir şeyi yok etmek için de kullanabiliyoruz. O zaman da onu belli bir sürede, belli bir dakikada vermemiz gerekiyor. Herhangi bir mevsim var mı hocam? Bu mevsimde daha uygun ya da bu mevsimde yapılmaz diye böyle bir kaidesi var mı? Yok, öyle bir şey yok. Bazı sistemler vardır ki bazı ilaçlar vardır mesela sivilcede yüzü soyar. Onda bile yapılabilir. Tam tersi yüzü yatıştırmaktadır. Belli uygulamalarla kombine edildiği için yüzdeki kızarıklığı da azalttığı için daha da faydalı olmakta. O yüzden hani bu ışığın tedavi boyutunda uyguladığımız şey tam tersi iyileştirici, yatıştırıcı, deriyi de rahatlatıcı özellikleri var. Kombine rahatlıkla tek başına veya diğer tedavilerle bir de kombine edilebilmekte. En sık kullandığımız tedavi protokolü ne bununla ilgili? Hangi hastalıkta daha sık kullanıyoruz? En çok kullandığımız ya da en çok sonuç aldığımız hastalık grubu diye bir şey gruplandırabilir miyiz? Burada şöyle bir şey yaşa göre değişiyor. Sivilce döneminde, akne döneminde, akne izlerinde lekesi olan melazmalı bir hastada lekesinin tedavisi ki çok zordur. Melazma bulaşma bile denir yani o kadar zor bir durumdur. Onda bile deriyi kolajen sentezini arttırarak desteklemek için 40'ından sonra 40'lı yaşlardan sonra da kolajeni arttırmak için. Biliyorsunuz 20 yaştan sonra kolajen seviyesi gittikçe değişiyor. Hele günümüz şartlarıyla. Azalmaya başlıyor her yıl. Azalmaya başlıyor. Sırf bakım için. Mesela bazen cilt bakımına gitme ihtiyacı oluyor kişinin. Bunu evde bile yapılacak sistemler gelişti ama bunu da daha sağlıklı bir şekilde yani bir danışarak yapmak, daha büyük bir şekilde yapmak gerekiyor. Hatta tüm vücudumuzun faydalı olabileceği kabin şeklinde modelleri bile var ki ben bunu ilk gördüğümde gerçekten hayran kalmıştım. Benim idealim de böyle bir sistem olsa. Çünkü sadece kişinin yüzünü tedavi, saçını tedavi et değil, bir bütün. Yani bir bütün tüm vücudu iyileştirmek lazım, ayakta tutmak lazım. O nedenle aslında yememiz, içmemiz, yaşamamız, tüm vücudumuzun genç olması en güzel şey. O anlamda bu yapılabiliyor yani şey değil. Hayatta gerçekleşmiş bir durumda. Evet, yani o zaman bu gene ışık terapisine dönecek olursak hani anlattığınız konforundan yani şöyle diyebiliriz, bu terapinin sosyal hayatı hiçbir şekilde etkilemediğini de söyleyebiliriz değil mi izleyicilerimize? Kesinlikle. Çok konforlu, rahat. Yani bize gelen bir kısım hasta şöyle söyleyeyim veya danışanlar vesaire onlar biz ağrılı bir işlem yapacağız, iğneli bir şey yapacağız diye korkar, kaçınır. Bazı durumlar vardır ki ışığın farklı uyarısıyla rahatsız olan kişiler vardır. Onlarda bile uygulanabilecek rahatlatıcı bir ışık tonu. Mesela şu andaki ışıklar bizde aslında etkiliyor cildimizi. Fark etmeden derimizi yıpratıyor mesela. Ama bu dalga boyunda kırmızı ışıkta böyle bir şey yok. Tam tersi sakinleştirici, bize kolajenimizi tetikleyici, rahatlatıcı. O nedenle rahatlıkla kullanılabilir, güvenilebilir bir sistem. Evet. Destek olarak bu yapılan uygulamanın dışında önerdiğiniz bir durum var mı? Tabii dediğim gibi Yani dışarıda bunu yaparsanız daha iyi olur ya da aslında takviye olarak bir şey çok öneriyor önemli. musunuz? Şimdi takviye, sağlıklı yaşam dedik, su içmeden tutun, kolajeni arttıracak besinler bu tabii ayrı bir konu olarak değerlendirilecek. O nedenle çok kıymetli bunlar. Nasıl yaşadığımız, zararlı maddelerden uzak durmamız, bunlar hepsi bir bütün. Aslında her şeyden öte biliyorsunuz genlerimizde belli şeyler, ne olacağımız belli ve epigenetiğimizle biz bunu nasıl yaşarsak belli bir oranda değiştirip diğer bizden sonra gelenlere bile aktarabiliyoruz. Dolayısıyla %30 genlerimizde %70'i biz düzeltebiliriz. Gerek bu alışkanlıklarımız, yeme, içme, sağlıklı durum hiçbir şey olmasa sosyalleşelim ve bunun dışında spor yapalım vesaire bunlar modumuz da önemli ve kendimize yaptığımız yatırımlar hepsi bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Çok teşekkür Çok ederim. teşekkür ediyoruz. ederim. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim.
8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Ayşe Akman'dı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.